Futbolun bir hız oyunu olduğunu söylerler. Saatte 35 kilometreyi aşan kanat oyuncuları, 90 dakika durmadan koşan orta sahalar. Ama son 20 yılın en iyi futbolcusu sahada herkesten daha çok yürüyor. 90 dakikanın 80 dakikasında yürüyor. Rakipleri koşarken o izliyor. Boşlukları, açıları, savunmanın nefes aldığı anları. Bu bir tembellik değil, bu bir tarama sistemi. O yürürken aslında haritayı çıkarıyor. Sonra top ona geliyor ve yürüyüş bitiyor. Tek yılda 91 gol, 8 Ballon d'Or, 47 kupa, 900'den fazla gol. Tarihin en çok ödül kazanan futbolcusu. Bu sayılar bir kariyer değil, bir imparatorluk. Peki bu imparatorluk nerede kuruldu? Cevap, bir sarayda değil, bir kağıt peçetede. Barcelona'da bir tenis kulübünün restoranında 3 adamın arasında imzalandı. Üzerinde aceleyle karalanmış 3 satır vardı. Futbol tarihinin en değerli sözleşmesi. ...24 Haziran 1987, Arjantin, Rosario. Çelik fabrikasında çalışan Jorge ile işçi Celia'nın 3. çocuğu dünyaya geldi. Adını Lionel koydular. Mahallede topu ayağından hiç ayırmayan, konuşmayan, sadece oynayan bir çocuk olarak tanındı. Onu her antrenana götüren kişi büyükannesi Celia'ydı. Antrenörleri bu ufaklığı da oynatın diye ikna eden kadın. Messi bugün hala her golden sonra ellerini gökyüzüne kaldırıyorsa sebebi o. O hareket ona ilk topu veren kadına gönderilmiş bir mektup. 11 yaşındayken bu masal bir duvara çarptı. Teşhis, büyüme hormonu eksikliği. Tedavi edilmezse boyu neredeyse hiç uzamayacaktı. İğneleri her gece kendi bacağına kendisi vuruyordu, 11 yaşında. Aylık tedavi yaklaşık $1000'dı. Kriz içindeki Arjantin'de bu bir işçi ailesi için ödenemez bir servetti. Kulübü Newell's ödeyemedi. River Plate yanaşmadı bile. 14 Aralık 2000. Barcelona'da bir tenis kulübünün restoranı. Sportif direktör Charlie Reixac, onu sahada izlemeye gittiğinde kararını birkaç dakikada vermişti. Bu çocuk ne pahasına olursa olsun alınacaktı. Ama ortada resmi bir sözleşme kağıdı yoktu. Reixac, garsondan bir peçete istedi. Futbolun geleceği o 3 satırla güvence altına alındı. O peçete, yıllar sonra bir müzayedede yaklaşık $1 milyon satılacaktı. Beş yıl sonra o çocuk Camp Nou'da sahneye çıktı. Henüz 17 yaşında A takımındaydı. 1 Mayıs 2005, Ronaldinho'nun pası, aşırtma bir vuruş ve ilk gol. Onu sırtında taşıyan da yine Ronaldinho'ydu. Rivayet odur ki dönemin futbol ilahı onu ilk antrenmanında izledikten sonra tek cümle kurdu. Bu çocuk hepimizden iyi olacak. Guardiola onu kanattan aldı ve merkeze yerleştirdi. Futbol sözlüğüne yeni bir terim kazandıran hamleydi bu. Sahte 9. 2 Mayıs 2009. Bernabéu. Real Madrid 2, Barcelona 6. O sezon Barcelona, oynadığı 6 kupanın 6'sını da kazandı. Futbol tarihinde bir ilk. O gece futbol yeniden tanımlandı ve tanımı yazan bir 70'lik bir Arjantinliydi. Sonra takvimler 2012'yi gösterdi. Ocaktan Aralık'a 91 gol. 69'u Barcelona, 22'si Arjantin formasıyla. Gerd Müller'in 40 yıl boyunca kırılamaz denen 85 gollük rekoru bir daha yaklaşılmamak üzere tarihe gömüldü. Üst üste 4, toplamda 8 Ballon d'Or. 4 Şampiyonlar Ligi. Barcelona formasıyla 778 maç, 672 gol. 35 kupa. Bir kulüp tarihinin tamamı tek bir adamın özgeçmişine sığdı. Ve kimse bu sayılara bir daha yaklaşamadı. Ama her destanın bir karanlık gecesi vardır. 13 Temmuz 2014. Maracana. Dünya Kupası finali. 113. dakikada Götze'nin volesi ve biten bir rüya. O gece turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi ve ödülünü almaya giderken birkaç adım ötedeki altın kupaya bakmamak için başını çevirdi. O fotoğraf bir neslin hafızasına kazındı. Sonraki 2 yaz, 2 Copa America finali daha kaybedildi. İkisi de penaltılarla.
2016'da o penaltıyı gökyüzüne dikense bizzat kendisiydi. Ülkesi için kupa kazanamayan adam damgası dünyanın en iyisine yapıştırılmıştı. O gece mikrofonlara 3 kelime bıraktı. Milli takım benim için bitti. Ama büyük hikayeler böyle bitmez. Döndü. Ve 2021'de Maracana'da, 7 yıl önce kalbinin kırıldığı o stadyumda Brezilya'yı devirdi. Final golünü çocukluk arkadaşı Di Maria attı. 28 yıl sonra ülkesine ilk kupayı getirdi. O gece ağladı. Ama bu kez sevinçten. O kupayla birlikte baraj çöktü. Sıradaki durak Katar. 35 yaşında, son dansını ilan etmiş bir adam, 5. Dünya Kupası ve önünde çocukluğundan beri kovaladığı tek hayal. ...18 Aralık 2022, Lusail. Di Maria ile 2-0 öndeydiler. Sonra Mbappe 97 saniyede 2 gol attı. Uzatmada Messi yeniden öne geçirdi, Mbappe yeniden eşitledi. Final 3-3 ve penaltılar. Sonra o an geldi. Kupayı kaldırmadan hemen önce omuzlarına siyah, altın işlemeli bir pelerin giydirdiler. Bişt. Arap geleneğinde şampiyonlara layık görülen onur kaftanı. Peçeteyle başlayan hikaye pelerinle taçlandı. 36 yıl sonra Arjantin yeniden dünya şampiyonuydu. Herkes bunun bir veda olduğunu düşündü. Oysa yeni bir kıta seçti. 2023'te pembe formayı giydi ve Amerika'da futbolun kaderini değiştirdi. Beckham'ın kurduğu genç kulüp, onun gelişiyle bir dünya markasına dönüştü. Leagues Cup, ardından rekorlar ve geçen Aralık'ta Inter Miami tarihinin ilk MLS kupası, finalin en iyi oyuncusu seçilerek. 47. kupa. Ve bugün 39 yaşında, hala sahnede. Bu yaz Amerika'daki Dünya Kupası'nda grup aşamasında Arjantin'in attığı 6 golün 6'sı da ondan geldi. 19 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu artık o. Üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk futbolcu da. 39 yaşında, hala rekor kırıyor. Belki de en büyük istatistiği şudur. 30 yıldır aynı oyunu oynuyor ve hala herkesten çok yürüyor. Çünkü koşmak yetişmek isteyenlerin işidir. O nereye gideceğini zaten biliyor. Rosario'da top süren o çocuk hiç değişmedi. Sadece saha büyüdü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Lionel Messi futbol tarihinin tartışmasız en iyisi mi? Yorumlarda tartışalım ve bu hikayenin devamı için abone olmayı unutmayın.